Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz gibi çok tatlı bir takımla karşınızdayım. Bu şekilde harika bir bakın bebek şapkamız var. Tamamen tığ işi teknikleri kullanarak yaptım. Böyle bir de şirin patiğimiz var bakın. Ben bu patiğin ve şapkanın anlatımını YouTube kanalıma ekledim. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde şapkanın ve patiğin YouTube linkini bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bu şapka ve patikten yapabilirsiniz. Bunları ben takım olarak yapmıştım. Bakın şu şekilde bir de eteğimiz var. Ben bugün size bu eteğimizin anlatımını yapmak istiyorum. Eteğimizi, patiklerimizi ve şapkamızı ben 6-12 aylık bir bebek için yaptım. Tığ işi teknikleri kullanarak ördüm ben bu eteği. 6 aydan itibaren kullanıma başlanılabilir. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 2 yaşa kadar çok rahat kullanılabilir bir etek arkadaşlar. Eteğin örgüsüne bel lastiğini yaparak başlıyoruz. Siz yeni doğan için yapacaksanız bu lastiği daha az çekmeniz gerekecektir. Veya daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız da zincir sayısını daha çok yaparsanız ölçünüz büyük olacaktır. Yüksekliği de tercihinize göre istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu şirin eteğimin örgüsünde bir arkadaşımın isteği üzerine bu renk ve bu marka ipi kullandım. Nakorikör'ün ipi var bakın. Üzerinde 100 gram 360 metre yazmakta. Renk numarası 292. Siz bunları istediğiniz renk iplerle, istediğiniz marka ipleri kullanarak örebilirsiniz. Ben bugün istek üzerine bu rengi yaptım. Bu marka ipi yaptım arkadaşlar. Tığ olarak da elimin sıklığına ve ipim ince olduğu için 3 milimlik tığ kullandım. Malzemelerimiz bunlar. Vakit geçirmeden hemen bu tatlı ve şirin eteğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videolarda altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. Ayarlar bölümüne girerek oradan altyazıları kapalı konuma getirirseniz altyazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgümüze bel lastiği için zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Bel lastiğinin başlangıcı için 88 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 88 zinciri çektim. Bu zincirleri çok sıkı çekmeyelim. Sıkı çektiğimiz zaman üzerine trabzan yapması zor oluyor. Lastik örgüsü olacağı için de biraz daha yumuşak olması iyi olacaktır. Bu 88 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Zincirimi çektirmeden ölçüyorum. 42 santim. 42 santimlik bir zincir elde ettim ben. Ben bu 42 santimi 88 zincir çekerek yaptım. Ama sizin eliniz çok sıkıysa 42 santime daha fazla zincir çekmeniz gerekecektir. En güzeli de eğer bu eteği yapacak olduğunuz bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin beline göre ölçerek bu zincir sayısını çekerseniz çok güzel olur. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bir halka yapacağız. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde düzgünce geçiyorum. İlk başlangıçta yapmış olduğumuz bakın bu ilmek var. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıyorum. Onun içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın birleştirdik.
Burada bir halka görüntüsü elde ettik. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk gördüğüm zincirin üzerine trabzan yapacağız. Bu ipin ucunu da içeriden götürelim. Görüntü olarak da temiz görünür arkadaşlar. İlk başları biraz yapmak zor oluyor. Takip eden, bakın diğer zincirin üzerine de aynı şekilde trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum, 2 defa da çıkarıyorum. Bakın bu şekilde her zincirin üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Zincirlerin üzerine tamamen trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar gelelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu son yaptığım trabzanı başlangıçta yapmış olduğum bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum bakın. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Bakın trabzan sırasını bu şekilde birleştirmiş olduk. İlk sırayı trabzanı yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada lastik görünümü elde etmek için trabzanları farklı bir şekilde alacağız. 2 zincir çekiyorum. Bakın 1 2. Bu görmüş olduğum bu trabzanı tepe noktasına değil, bu boşluğa, bakın şu boşluğa takıyorum. İlmek alıp ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu ikinci trabzanı ters taraftan, bakın şu şekilde ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir diğerini benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir içten bir dıştan boşluklardan alıyoruz ama bakın bu şekilde batmıyoruz. Trabzanları boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde lastik görünümü elde ediyoruz. Her iki tarafta da lastik görünümü oluşuyor. Bu trabzanları bir içten bir dıştan boşluklardan alarak sıra sonuna kadar devam edelim. Lastik örgüsünde ikinci sırada trabzanları bir ön taraftan bir arka taraftan alarak, bakın boşluklardan aldık. Sıra sonuna geldim. Yine bu son trabzanı başlangıçta yapmış olduğumuz trabzan ile birleştireceğiz. Bakın bu 2 zincir çekerek başladığımız trabzan da ters taraftan görünen trabzan oluyor. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Lastik örgüsünde 3. sıradayız. 3. sırada lastik örgüsünü nasıl görüyorsak trabzanları o şekilde alarak trabzan yapacağız. İlk lastik örgüsü, bakın bu trabzan ön tarafta görünüyor. Ön taraftan alıyorum. Boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. İkinci olan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Ön tarafta görünüyor, bakın. Ön tarafta boşluğa tığ taktım. İlmek aldım. Trabzan yaptım. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluğa tığ taktım. İlmek aldım. Trabzan yaptım. Gördüğümüz gibi trabzanları yaparak lastik örgüsünün 3. sırasını oluşturuyoruz.
Lastik örgümüz artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bundan sonraki sıralarda şimdiki yapmış olduğumuz gibi trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak devam edeceğiz. Bu lastik örgüsünü toplam bir 5 sıraya tamamlayalım gelelim. Lastik örgüsünü 5 sıra olarak tamamladım. Bakın sayıyorum. İlk sırada trabzan yapmıştık. İkinci sıradan itibaren lastik bölümünü oluşturmaya başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sonunda bu benim için yeterli. Bu başlangıçta yapmış olduğumuz bakın bu ilk ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Birleştirmiş oldum. Kaç santim olduğunu da ölçelim. 5 sıra lastik 4 santim. Eteğin model bölümlerini yerleştireceğiz şimdi. Şu şekilde 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir çektiğimizde bir trabzan olacak. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Bakın 2 zincir çektik. Onu bir trabzan oldu. Yanına bir trabzan yaptık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Arada bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bunu tek yapıyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Tekrar bir atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Model bölümünde ilk sırayı yaptım. Bu sırada bir ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Arada bir ilmek atladık. İkinci ilmeğe bir trabzan yaptık. Tekrar bir ilmek atladık. Takip eden ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Bir ilmek atladık, bir trabzan yaptık. Bu şekilde ilk sıra modellerimizi yerleştirdik. Bakın başlangıcı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapmıştık. Bitiminde de tek trabzan olması gerekiyor. Modelin birbirinin devam etmesi için bu son yaptığımızın tek trabzan olması gerekiyor. Bunu başlangıçta bulunan bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak bakın kapatıyorum. Bu 2 zincir çektiğimiz yerin son ilmeğine tığı takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın burayı kapadık. Bir sırada kaç model yerleştirdiğimde sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 model var bir sırada arkadaşlar. Model bölümünde ikinci sıradayız. İkinci sırada tekrar modellerimizi aynı yapacağız. Bu tek trabzanları 3 trabzan olarak yapacağız. Kaydırma tekniğiyle bakın. Bu zaten ilk ilmek üzerine gelmiştik. Bu boşluğa tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak bakın boşluktayım.
Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan oldu. Bu iki zincirde bir trabzan oluyordu. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Bir, iki. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oluşturduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan bu tek trabzan vardı. Bununla bu iki trabzan arasındaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tek trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Hemen takip eden bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Burada 3 trabzan oluşturduk. Tek trabzanın çevresinde bulunan boşluklara trabzan yaptık. Bir de tek trabzanın üzerine trabzan yaptık. 3 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın modelin içerisine geçiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan modeli yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu tek modelin öncesinde bulunan bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tek trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Takip eden bu boşluğa bakın hemen bu tek trabzanın yanında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Diğer model ortasında bulunan bu iki zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim. Bu iki trabzan, iki zincirlerin ortasında bulunan bu iki zincirlik boşluklara yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bu bir alt sırada tek trabzan yapmıştık. Bunun öncesinde bulunan boşluğa ve sonrasında bulunan boşluğa da bir trabzan yapıyoruz. Tepe noktasına da bir trabzan yapıyoruz. 3 trabzan oluşuyor bakın burada. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim. Model bölümünde ikinci sıranın sonuna geldim. İkinci sıranın sonunda 3 trabzan ile bitirdim. Bir alt sırada yapmış olduğum bu tek trabzanın önde bulunan boşluğa bir trabzan yaptım. Tepe noktasına bir trabzan yaptım. Boşluğa bir trabzan yaptım. Bu sıraya başlarken bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ile başlamıştık. Bitişte de sıra birbirini takip edecek şekilde 3 trabzan ile bitirdim. Bunu kaydırma tekniği yaparak ilk başta yapmış olduğumuz bakın bu iki zincirin olduğu trabzan ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Sırayı birleştirdik. Şimdi bu bakın boşluğa geçiyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Boşluk içerisindeyim. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı iki zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Modelde 3. sıradayız. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın bu iki zincirlik boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Bu 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak modellerimiz devam edecek. Bu 3 trabzan yapmıştık bir alt sırada. Bunların tepe noktalarına bir trabzan yapıyorum. Her trabzanın üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın modeli bitirdim. Bu 3 trabzanın üzerine geldim. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum.
takip eden 2 trabzan üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanların aynısı şekilde bu sıraya da yapıyoruz. Artık eteğimizin örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın yuvarlak bir görüntü elde ettik. Eteğin modelini bu şekilde modelli bölümleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz 3 trabzanların üzerine de 3 trabzan olarak devam edelim. Etek yüksekliğini tercihinize göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tamamlayalım gelelim. Eteğin örgüsünü bakın lastik örgüsünden sonra modelleri yerleştirdim. Benim için gerekli olan mesafeye kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümüzde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sıra benim için yeterli bir yükseklik. Siz isterseniz 1-2 sıra daha uzatabilirsiniz veya 1-2 sıra daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmıştır. Eteğin yüksekliğini bu şekilde bitirmiyorum. Model bölümü yapacağız etek ucuna. Bakın sıra sonunda 3 trabzanı yaptım. Modelimizi bıraktığımız yerden itibaren aynı şekilde bu modelli bölümlerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Aralarında 3'er trabzanla devam ettik. Bu başlangıç ile bakın kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu çekmiş olduğum zinciri bu son trabzanın yandan alarak bakın şu şekilde yandan batıyorum. Buraya tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bunu tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu son yapmış olduğum trabzanı yandan şu şekilde tığ takıyorum. İlmek alıp bu şekilde bir çıtı pıtı bir görüntü elde ediyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne olarak bunu tutturuyorum. Bakın bu şekilde bakın ucu çıtı pıtı görüntülü bir model elde ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum. 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu son yapmış olduğum trabzanın bu tepe noktasında bulunan bakın boş buraya değil bu tepe noktasında bulunan buraya tığ takıyorum. Şu şekilde çıkarıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 aralarda bakın birer ilmek atlıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne tutturdum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeği bakın ikinci trabzan üzerine modelimi yapıyorum. 3 trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Son yaptığımız trabzanın tepe noktasına tutturuyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepe noktasına tutturuyorum. 3 trabzan bir atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Eteğin ucunda dilimli modellerinde sonunu yaptım bakın. Şimdi bunu bu ilk yaptığımız model ile birleştireceğiz.
Bu ilk yaptığımız modele başlarken bakın burada bir ilmek vardı. Buna tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak burayı birleştirmiş oluyorum. Bakın tamamen birleşti. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Böylece eteğimizin örgüsünü de bitirmiş olduk. Bakın çok güzel, çok tatlı bir etek oldu. Efil efil bir etek oldu. Eteğimizin bu şekilde ölçülerini vermek istiyorum. Bakın bel bölgesinden ölçüyorum. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman 22 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Lastik ile birlikte yükseklik 23 santim. Etek ucundan bakın en geniş yerden ölçüyorum. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman 42 santim. Bakın 42 santimlik bir eni var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de bu eteği istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz. Bu bel bölgesini bu şekilde bırakabilirsiniz veya kurdale, kordon nasıl tercih ederseniz o şekilde geçirip kullanabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.